Evet, selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Arkadaşlar bugün normal temizlik bakım videosu değil de bugün bir vlog tarzında, sohbet tarzında bir video çekeyim dedim. Şimdi aracımızın arkadaşlar malum biraz basık, normal araçlara göre basık yani. Aslında çok da bu bizim aracımızdan daha basık araçlar da var. Ben bu arada terlemeye başladım ya, klima açtık da. Bizim aracımızdan daha basık araçlar var arkadaşlar. Dediğim gibi fakat bu aracıma basıklığına da komşular, eş dost, akraba, görenler bu aracı nasıl kullanıyorsun? Yani sürtmüyor musun? İstanbul'da sıkıntı olmuyor mu gibi sürekli sorular soruluyor. Ben de elimden gelince bu trafikte, İstanbul trafiğinde özellikle arkadaşlar basık araç kullanmanın zorluklarını, teknikleri neler? Yani bildiğim, kendi tecrübe edindiğim bilgileri sizlere aktarmak istedim. Elime gelince umarım faydalı bir yardımcı olurum. Şimdi arkadaşlar önemli, öncelikli olarak bu basık araç kullanmanın da belli şartları var. Şimdi aracı basıyoruz, aşağı düşürüyoruz. Görüntü, görsel güzel duruyor. Fakat bunda bir tabii arkadaşlar gül seven dikene katladığı misali belli bir zorlukları var. Yani özellikle İstanbul trafiğinde bakın mesela şöyle tümsekler için olduğu olası problem. Bunun için arkadaşlar aracımızı kullanırken belli püf noktalara dikkat edersek aracımız daha güvenli ve aracımıza daha az hasar gelecek şekilde ve çevremize de az hasar verecek şekilde kullanabiliriz. Tabii ben de kendi edindiğim bilgileri size aktarayım. Şimdi öncelikle arkadaşlar basık araç kullanan insanlar, şoförler dahası normal araç şoförlerine göre biraz daha tecrübeli olması gerekiyor. Yani tecrübe olmazsa olmaz. Çünkü normal araçlarda arkadaşlar birazdan yolu kontrol edeyim. Normal araçlarda yani yanındaki insanla muhabbet edersin, sohbet edersin. Cep telefonuna konuşulduğu yeri geliyor. Hani böyle dalgınlığa geliyor. Pataküte yolda gidiyorsun. Ama bu basık araçlarda onu yapamıyorsun arkadaşlar. Sürekli yolu radar gibi taraman gerekiyor. Yani önde ne var ne yok. Tümsek neresi iyi. Yani tümsek, şimdi önüne tümsek çıkıyor. Yani tümseğin hangi bölgesi daha düşük, daha aracınıza daha az hasar verecek. Bunu sürekli takip etmek gerekiyor. Onun için arkadaşlar bunu kontrol etmek için de tecrübe gerekiyor bir miktar. Şöyle bayağı terledim ya. Buradan peşte alayım. Oh, dayı kırmızıda geçti. Biz bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar yine bu araç kullanmanın püf noktalarını ben size yani kendi edindiğim tecrübe mesela tümsekten geçerken yine şu haftan durup çaprazlama geçmek gerekiyor. Yani normal diğer araçlar geçemiyoruz. Şimdi bilmediğimiz yolda giderken yani normal ilk defa gittiğimiz bir yola giderken önümüzde bir kere kesinlikle bir kılavuz araç gerekiyor. Yani yolda ilk başta sizin gitmemeniz gerekiyor. Önünüze bir araç alın. Şu takip mesafesinde 15-20 metre olur, 30 metre olur. Artık size kalmış bir şey, hızınıza göre. Bu aracı takip ederek yani o araç çukura nereden girdi, neresi daha sallandı onu takip ederek kendi aracınızı ona göre yönlendirebilirsiniz. Yani bu da size bir püf noktası olsun. En azından kendi aracınız daha hasar görür, daha az hasar görür ve siz de bundan faydalanmış olursunuz. Dayı önüne bak, önüne. Çukur abi, oh be. Ne çukurdu öyle ya. Şuradan sağdan dönelim. Bir de püf noktası arkadaşlar araç kullanırken dikkat etmemiz gereken konulardan birisi. Şahsen yani böyle belli bir kurallar da yok gerçi de ben kendi edindiğim tecrübeleri sizlere aktarmak istedim. Basık araç kullanırken yapmanız gereken önemli noktalardan birisi arkadaşlar sürekli aynı güzergahı, aynı yolu kullanmak. Yani bildiğiniz bir yol var. Yani bozuk olmadığından eminsiniz. Yani diğer mesela bir yere giderken atıyorum şimdi İstanbul'un içinden bahsediyorum. Üsküdar'dan Kadıköy'e giderken belli bir güzergahtan gidiyorsunuz. Sürekli o güzergahı kullanmanız sizin için daha iyi olur. Çünkü bilmediğiniz sokaklara girdiğinde trafik çalışması olabilir, tümsekleri fazla olabilir, kasisleri fazla olabilir. Basık araçla gitmeniz olduğu gibi problem, yani sıkıntı oluyor. Yani her tarafa girip çıkamıyorsunuz. Bu sebeple arkadaşlar bir yerden bir yere giderken mümkün olduğunca bildiğiniz yolu kullanmakta fayda var. Yani aracınıza en azından daha az sürtmüş olursunuz diye düşünüyorum. En azından ben bu şekilde yapıyorum. Yani bildiğim yolları kullanıyorum sürekli. Tabii şimdi önümde yine tümsek var. Hatta şu önde bir tane daha var. Artık bu güzergahı ezberlediğim için tümseklerin artık neresi alçak, neresi yüksek. Mesela şöyle çaprazlama geçince sürtmüyor hafiften. Ama dikine geçince tak tak altlara vurmaya başlıyor. Bir de dikkat etmeniz gereken konulardan birisi şimdi yolda güzergahta giderken şimdi herkes zannediyor ki yani basık araç kullanırken önde
aracın burnunu sürteriz. Hani burnunda karlık var benim arabada. Daha başka araçlarda sizin aracınızda karlık olmayabilir, tampon olabilir. Yani tampon sürtüyoruz, yani tehlike olur diye düşünüyorsunuz ama asıl tehlike arkadaşlar aracın önden değil arkasından geliyor. Bunun için mesela kesinlikle mesela dikiz aynasını sürekli kontrol edin, yanları kontrol edin. Arkanızda bir kere arkadaşlar ticari araç, minibüs, taksi, özellikle otobüs tarzı araçlar veya kamyon gibi büyük tekerli araçlar bulundurmayın. Yani arkanızda bir büyük tekerlekli bir araç geldi. Mümkün olunca ona yol verin. Çünkü önünüze tümsek çıkacak. O tümsek kasislerde siz aracınız basık olduğu için yavaşlaması isteyeceksiniz. Fakat arkanızdaki araç o tümseğe daha önce tümsekten haptur atladığı için, nasıl bir kelime olduysa bu, yani o şekilde hızlı geçtiği için sizin de o şekilde geçeceğinizi düşündüğünden yavaşlamaz. Ya Allah korusun arkadan sizi yapıştırır. Bunun için arkadaşlar arkanızdaki ticari araçlara gelen, özellikle böyle yolda yol verme savaşı yapan minibüsler, otobüsler gibi araçlara mümkün olduğunca yol verin. Yani basık araç kullanmanın şartlarından birisi arkadaşlar da sabırlı olmak gerekiyor. Yani böyle trafikte bir yerden bir yere hızlı gideyim, ben önce bir yarayayım. Yani bir kez zaten yolda yarış halinde olmayacaksınız basık araç olduğu için. Yani sürekli bak yine çukur var, yine tümsek var. İşte İstanbul'da zaten malum. Yani 50 metre düz gidemiyorsun. 50 metre sonra ya kanalizasyon kapağı havada, ya tümsek var. Yani sürekli yollar böyle. Şu anda tümsek var. Şimdi bu tümseğe gelirken arkadaşlar arkamızda araç varsa arkamızdaki aracın duramayacağını hesaplayarak tümseğe gelmeden bir iki defa freni pompalamakta fayda var. Yani arkadaki araca sinyal mahiyetinde duracağınızı belirtir amacıyla bir iki defa frene basın ki arkanızdaki araç da huylansın, dursun, yavaşlasın, yani en azından sizi arkadan yapıştırmasın. Bak böyle sürekli duruyoruz yani basık araç kullanımında dezavantajı artık ama şöyle bir şey de var tabii trafikte de haliyle daha yavaş, daha dikkatli gitmek zorunda kalıyorsun. Bütün yolu tarıyorsun böyle yani radar gibi. Araçta radar varmış gibi. Bir gün yine buradan geçerken bu caddede geçen hafta geçen sel baskınında bu caddede kaldı. Şu ara sokaktan içine girmiştim. Bak bu da başıma aklıma geldi şimdi burada. Ne alakası? Yani basık araç kullanmanın şartlarından birisi arkadaşlar sürekli sabırlı olacaksın. Yol vereceksin herkese. Çünkü yol vermezsen onunla bununla dalaşırsan yolda ya aracın jantını kırarsın, ya ön tamponu kırarsın, ya marş beri kırarsın. Yani sürekli sabırlı olmakta fayda var. Çünkü burası İstanbul. Buranın yolun sürprizleri bitmez. Ya kanalizasyon kapağı çıkmıştır, ya yolun ortası taş vardır. Yani hiç bilemezsiniz ne olacağını. Çünkü 20 milyonluk şehir. Belki İstanbul dışında oturup da yaşayıp da yani video seyredip aman ne var ki diye düşünen olabilir. Ama Anadolu'da bu dediklerim geçerli olmayabilir. Çünkü burası İstanbul. Yolda sürekli dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi basık araç kullan mesela şu taksiler bakın arkadaşlar taksiler geçtiler. Bak biz oradan geçemeyeceğiz şimdi. Ne yapacağız? Hemen soldan tık 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 tık. Şuradan geçtik zaten ön tamponu bırakmıştık orada. Mecburen bakın böyle meşakkatli tarafları da var. Şimdi normal taksiler pataküte geçtiği için normal basık araçlar bu şekilde geçemiyoruz. Bir de şu hız kesicilerine değinmek istiyorum. Bakın İstanbul'da 50 metrede bir bunlardan var. Bol bol var hatta şu hız kesicilerinden. Bizim aracımızın lastikleri ince yanak olduğu için yani 205'e 45 17 önler. Yani 45 yanak demek bayağı bir ince lastik demek. Darbeyi de haliyle emmiyor. Emmediği için de aracın içine amortisörüne kadar iyi olsa bile sertlik ve zıplama hissiyatı veriyor. Bu sebeple arkadaşlar bu kasislerden geçerken özellikle bu basık araç ve ince yanaklı jant ikilisi varsa mecburen yavaşlayacaksın. Yani başka türlü takı tuku geçemezsin. Bakın İstanbul'da görüyorsun her taraf tümsek, hız kesici. Bunlardan mecburen yavaşlayacaksın. Mümkün olunca arkadaki araçlara yol vereceksin. Yani basık araç kullanmayı hop beşik gibi sallanıyoruz bakın.
Bir de aklıma gelmişken bu basık araçlara tabii yolu taramak gerekiyor dediğim gibi. Yolu tararken de tabii gecenin akşam vakti tararken de far aydınlatmanızın iyi olmasında fayda var. Yani çünkü önünü iyi görmeniz gerekiyor. Yani görmeniz zaman Allah korusun bir ufak bir çukur olsa tak içine gittin, jant gitti, lastik gitti. Çünkü jant lastiğimiz ince yanaklı, darbe emmeyecek. Bakın adım başı bu hız kesicilerden böyle beşik bir salonlar geçiyoruz. Bir de bu hız kesicileri Avrupa Birliği uyum yazısında ben bir arkadaştan duymuştum. Bunların herhalde 4 santim resmi yüksekliği olması gerekiyormuş. Yani 4 santim üzerindeki yasakmış Avrupa'da. Fakat bizde öyle bir sınır yok. Özellikle Beylikdüzü'nde bir hız kesici daha var. Yani bildiğin yolun ortasına mezarlık yapmışlar. Yani yüksek 40-50 santim mi diyeyim, ne diyeyim, böyle yol rampa. Bir de asfaltın üzerinde kilit taşından hız kesici yapmışlar. Öyle yavaşlayacağız. Tık. Tık. Bak böyle çukurlara gidin mi? Çukurlara dikkat ederek arkadaşlar böyle yol verip. Bir de basık araç kullanmanın iyi tarafı mı diyeyim, kötü tarafı mı diyeyim. Şimdi basık araçta sürekli yolda basamıyorsunuz. Hani çukur var, tüpseye var. Ve sürekli centilmen olmak gerekiyor. Yani sürekli yol vereceksin. Çukurlarda duracaksın. Hoplayacaksın, zıplayacaksın. İstanbul'un şartları bu. Yani aslında İstanbul'da tüm araçların basık olması gerekiyor. Yani böyle herkesin birbirine yol vermesi ve saygı duyması amacıyla. Ama tabii mümkün değil tabii bu. Bak önümüzde taksi gidiyor. Taksi hopla zıpla atla da biz bundan yavaş geçiyoruz tümseklerden. Her çukurda duruyoruz. İstersen durma, istersen yavaşlama. Çünkü basık araç yani görsel olarak güzel fakat kullanması meşakkatli. Bak mesela şu geçtiğim ızgaradan normal araçta direkt pataküte geçersin. Fakat basık araçta içeriye darbeyi daha fazla alacağı için aracın çünkü amortisörü salınım yapmıyor. Yapmadığı için darbe içeri veriyor. Bakın bunu tüm hız kesicilerden etkileniyoruz haliyle. Şimdi bu videoyu seyredip de aracını hala basmak ve düşürmek isteyenler varsa bilemiyorum şimdi. Belki fikir vermek amacıyla pek İstanbul trafiğinde tavsiye etmiyorum. Yani Anadolu'da belki Anadolu'nun şehirlerinde daha düzgün yolları olan bir yerlerde hani en azından yurt dışında videolarda görüyoruz. Filmlerde izliyoruz. Yollar dümdüz, kaymak gibi. Adamlar 4-5 santimlik basıklıkla yani yerde araçlarına gidebiliyor. Fakat İstanbul'da mümkün değil. Dayı nereden geliyorsun dayı? Bakın bir çukur daha. Artık çukurlarda ezberlediğim için sürekli aynı yerden kaçıyorum. Yoksa bu şekilde rahat yolda gidemezdim. Durduk. Yani aynı yolu kullanmanın faydalarından birisi yani daha hızlı gidebiliyorsun. Yani çünkü çukurun nerede olduğunu farklı artık ezberlemiş oluyorsun. Nerede hız kesici var, nerede logar kapağı havaya kalkmış. İnan belli ekiplerinden daha fazla biliyorum şu anda. Mesela şuraya giderken bakın şurada kanalizasyon kapağı havada. Umarım bu yol sohbeti hakkında faydalı bilgiler vermişimdir basık araçlarla ilgili. Arkadaşlar böyle basık araç kullanımı hakkında sizin de fikirleriniz varsa neler yapmamız gerekiyor? Yani benim bilgi ve tecrübelerim bunlar. Tabii herkesin fikri kendine. Ben bunları uyguluyorum. Şu anda aracın basıklığıyla İstanbul trafiğinde yani rahat yol alabiliyorum. Ama daha da sizin bilginiz, tecrübeler, faydalar varsa, bilgi yorumlarınız varsa siz onları aktarabilirsiniz aşağıda yorumlar kısmında. Ki diğer arkadaşlarımız da basık araç kullanma hakkında bilgi ve fikir sahibi olmuş olurlar. Artık çukurları ezber
ezberlemek. O çukurları ortalamak gerekiyor. Görüyorsunuz. Yani bakın şu yanlarda çukur var. Yine şurada çukur var. Bakın çukurda dedim ya, kanalizasyon kapakları çökmüşler. Çökünce araç onun içine girince, bakın şurada da var hemen yan tarafta. Artık bunlardan kaçmak gerekiyor. Yani artık sürekli aynı yolu kullandığım için de ezberliyorum tabii haliyle. Şu yandan geçeyim, şöyle geçeyim. Çok dolu. Bakın yine şurada ortada bir kapak çökmüş. Bakın onun yan tarafından geçmek gerekiyor. Artık ezberleyeceksiniz artık arkadaşlar. Yani sürekli aynı yolları kullana. Tabii basık araç kullanmanın da böyle bir zorlukları var. Yani yolları ezberlemek gerekiyor. Siz ne yapıyorsunuz orada ya? Kendi kendinize kilitlediniz. Şimdi burada tümsek var da böyle hızlı gelmeden önce arkadakine bir iki defa freni pompalayıp, yani duracağımı işaret etmem gerekiyor ki arkadaki de onu anlayıp yavaşlasın. Yani sadece benim yavaşlamam yetmiyor. Arkadakini de yavaşlatmak gerekiyor. Yani freni hafiften böyle pompalaya. Tabii düz yolu görünce tüm bunlar geçersiz oluyor. Yani düz yolda basabilirsiniz. Evet. A8. Yine şurada ortada bak kapak var, çökmüş. Şimdi her gün buradan geçtiğim için bu yoldan artık burayı ezberlemiş oluyorum. Gaz bitti be. Arkadaşlar, basık araç kullanmak hakkında değişik görüşleriniz varsa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.